Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu: arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı buyuruyor. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Muhterem Müslümanlar, bütün parçanın sıhhatlarıyla sıhhatlıdır. Bir cemiyet, o cemiyeti teşkil eden aile yapısının sıhhatıyla sıhhatlıdır. Fertler sağlam olduğu, sağlam ruh, sağlam karakter, sağlam dima, sağlam maneviyat, aile kendi kendine sıhhat kazanacak ve bu sıhhat cemiyetin bütün tabakalarına sirayet edecektir. Aşağıda mesele ihmal edildiği zaman yukarıda çare aramalar kendi kendini aldatma ve oyalamadan başka bir şey değildir. En basit şekliyle sanayide montajın milletleri nasıl batırdığını, yerin dibine geçirdiğini çok iyi bilirsiniz. Eğer meydana getireceğiniz bir mekanizma bütünü, bunu teşkil edecek parçaların hepsi sizin tezgahlarınızdan çıkıyorsa ucuza mal edebilirsiniz. Yoksa sanayi müessesesi kuracağım diye kambur kambur üstüne iflahınızı keser. Belki bir Renault gibi bir arabayı 10.000 liraya alırsınız dıştan. Parçasını ona mal edersiniz. Ama sadece onun aküsü, onu siz yapamıyorsanız belki o arabanın fiyatı kadar bir fiyatla ancak alabilirsiniz. Zahir şeyleri de ona kıyas ettiğiniz zaman her şeyine bizzat mübaşeret edemediğiniz işlerin, sanayinin, tekniğin sizi batırdığını göreceksiniz. Muhterem Müslümanlar, heptencilik havası içinde müminin bir iç duruluğuyla Müslümanlığa yeniden dönmesi, teşkil edeceği bütünün mükemmel bir parçası haline gelebilmesi için lazım gelen gayreti göstermesi gerekmektedir. Niçin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın maddi fakirlik içinde bulunan ashab-ı cihanı fethediyor da kemmi ölçülerle ashabının 1000 katı olan bizler bugün inanmış bir milletin haysiyetine yakışır şekilde meseleye çözüm getiremiyoruz. Atının eğeri yoktu, ağzında zimamı yoktu, kılıcının kını yoktu, fakir bir Arap. Cihanı fethediyor, dize getiriyor, beşerin müşkillerini hallediyor, yeni bir medeniyetin temelini atıyordu. Biz en küçük meselenin üstesinden gelemiyoruz. Niçin? Siz isterseniz başka şeylere verin. Ben o cemaat içinde mükemmel bir kültür, fevkalade bir sanayi anlayışı falan filan görmüyorum, görmedim ve bilmiyorum. Belki bütün dinamizmin temelinde iç ve dış saffeti, gönül duruluğu, hakka bel bağlama, rabıtanın kuvvetiydi. Öldükten sonra dirilmeye hakikaten inanmanın tesiriydi. Ve sadece bir misal belki size çok şey ifade edecektir. Kendi ağzından dinlemek ama onu benim ağzımdan dinlemek onun namına ne büyük talihsizlik. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nur meclisi her gün inkişaf ediyor. Arz ettiğim eğersiz atlılar, kınsız kılıçlılar, zimamsız atlılar gün geçtikçe çoğalıyor. Vaziyet ve gidişatı herkes anlamasa bile tohumu toprağa atan zürra öyle anlamış ki onlara vaitlerde bulunurken işin encamından gayet emindir.
neticenin lehlerinde olacağından gayet emindir. Allah bu işi tamamlayacak fakat siz acele ediyorsunuz buyurmaktadır. Bu nurdan halenin inkişafı bir kısım şum ağızları, kem gözleri İslam'ın aleyhinde gayrete getirmiş, ona kötülük yapmaya sevk etmiştir. İleride talihli İslam'ın büyük yükünü sırtına alacak kimseler de vardır. Bu muvakkat talihsizler arasında. Bunlardan bir tanesi de Amr ibn As'tır. Allah'ın rıda ve rıdvanı Allah Resulü'nün bütün ashabı üzerine olsun. Vefat edeceği ana kadar İslam'ından sonra haysiyetli bir hayat yaşamıştır. Ecnat arasında sözü sası, dirayet ve kiyasetinin daima düştüğü yerden toz kaldıran bir insan olarak yaşamıştır. Afrika'nın fetih vazifesi kendisine verilince, ta Resul-i Ekrem devrinden başlattığı bu fetih dönemini Hazreti Ömer devrinde doruk noktaya ulaştırmış. Afrika, İslam'ın kılıcı karşısında dize gelmiştir. Ama onun da daha çocukluğunda içinde meydana gelen, yaşlatan ve öldüren hormon, nihayet Emr ibn As üzerinde hakimiyetini tesis etmiş, dizi yere gelmeyen, sırtı yere gelmeyen bu büyük kumandan siyasi dahi, ölüm döşeğinde son soluklarını yastığa yutturmakta, son nefeslerini alıp vermektedir. Mevla'nın huzuruna gidebilmenin helecan ve heyecanıyla rengi kaçmakta, dudakları burulmakta, ara sıra kendinden geçmektedir. Bir miktarını oğlundan dinleyelim. O sahabinin en sofisi, evlendiği zaman ancak babasının zoruyla hanımının yanına giden, bu kadın benim ibadetime mani olacak diye yanına sokulmayan oğlu. Yanına sokuldum. Baba fazla heyecanlı görüyorum. Halbuki ölürken heyecan duyanları kınardın. Niye bu kadar heyecan? Hıçkırıklarını tutamadı, yüzünü kaçırdı, bir miktar ağladıktan sonra döndü bana, sergüzeşti hayatını kısaca hatlar ve çizgiler halinde takdim etti. Hayatımın en bulanık bir noktası vardır oğlum. Bu noktada ben Allah Resulü'nün şu nurla, irfanla gelen insanın karşısında daima yerimi aldım. Onun karşısında olmayı vazife olarak bildim. O kadar haşin, o kadar hırçın, o kadar nankör, o kadar cüretkar, o kadar terbiyesiz idim ki, onun Habeşistan'a gönderdiği amcasının oğlu başında, o kafilenin bir Hristiyan tarafından dahi himaye görmesine tahammül edemedim, gittim oraya. Necaşi, Habeş hükümdarını baştan çıkarmak için ne diller döktüm, ne gayretler sarf ettim. Ama Allah Müslümanları himaye etti. Ben Mekke'ye yeniden döndüm. Küfrüm, dalaletim, tuğyanım içinde ıstıraplar meydana getiriyordu. Fakat büyük hakikat karşısında buzdan dağların tahammül etmesine imkan yoktu. Nihayet benim de içim eridi. Adeta içimde çağlayanlar meydana geliyordu. İçimdeki bu şiddetli arzunun önüne geçemez oldum. Bir gece karanlıkta Mekke'yi terk etmeye karar verdiğim zaman, çıktığım bir kalebendin deliğinden, bir duvarın açığından ve gediğinden çıktığım zaman, uzakta Halid bin Velid'in de aynı heyecanla Medine'ye doğru azmirah ettiğini müşahede ettim. Bin endişe ve korkuyla yüz yüze geldik. Bin endişe ve korkuyla içimizi birbirimize şerh ettik. İkimiz de niyetlerimizi gizliyorduk. İkimizin kanaatı da Medine'ye gitmekte ama neden sonra ancak açabildik. Ve sonra da sarmaş dolaş olduk. Küfürde bu iki candaş, iki yoldaş sarmaş dolaş olduk. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gitme yolunda. Dünya ve ahiretini mamur etme yolunda. Ölümle bitmeyen bir hayatın müjdecisine gidip inkiyat etme yolunda. Biz Medine'ye doğru giderken, zaman ve mekan meselesi bahis mevzu olmayan varlıklar tarafından haber çoktan ulaştırılmıştı. Kuba'da Medine'nin çocukları onu karşıladıkları gibi naatlarla bizi karşılıyorlardı. Anladık ki Nebiler Nebisi hoşnut, anladık ki gönlü bizim için fethedilmiş. Yanına sokulduk.
Gittik, bizi istikbal etti. Tebessüm ede sinesine bastı. Ah keşke o dakikada ölseydik. Her şeyimiz mamur idi. Ben Resul-i Ekrem'in elini tuttum. Biat ediyordum. Bu kuvvetle ele tutunduğum zaman biliyordum ki cennete çıkacak, Firdevs'e yükseleceğim. Sıktıkça elini sıkıyordum o pehlivan ellerimle. Mâdâ ta'ni ya Amr dedi. Ne demek istiyorsun elimi sıkarken? En tağfireli ya Resulallah. Beni bağışlayasın ya Resulallah dedim. Bu bağışlanmanın manası öbür alemde mesut olmak, şefaat elini uzatıp elinden tutmak, Cemalullah'ı müşahede edeceği ufka ulaştırmaktı. Bilmiyor musun ya Amir? İslamiyet, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, geçmişte olan bütün seyyiatı sileceğini bilmiyor musun ya Amir? O kadar mesrur olmuş, o kadar bu beşaret karşısında sevinmiştim ki, ah evladım, keşke o zaman ölseydim. Bu ikinci devirde, Resul-i Ekrem devrinde o başımızdaydı. İçimizi şerh ediyorduk. Fethi orduları içinde gidersek her şeyi, her emri ondan alıyorduk. Huzurlu bir dönem başlamıştı. Cennete tercih edeceğimiz bir dönem başlamıştı. Aradan günler geçti. O çekip içimizden gitti. Her şeyde bir muğlaklık, bir kapanıklık meydana geldi. Artık her şey olduğu gibi göremiyorduk. Her şeyde bir bulanıklık müşahede ediliyordu. Biz bilmeyerek bir kısım hadiselere girdik. Siyasettir, idaredir dedik, bir kısım hadiselere girdik. Şu anda halimin nerede olduğunu, benim nerede bulunduğumu bilemiyorum oğlum. Ne kadar Resulullah'tan uzaklaştım, ne kadar cennete liyakattan uzaklaştım, ne kadar Allah'tan uzaklaştım demek istiyordu, bilemiyorum. Dedi ve son sözlerini söyleyemedi. Yine benden yüzünü kaçırdı öbür tarafa, duvara. Muhasebesini yaptıktan sonra, öldükten sonra dirilmeye harfiyen inanmış olmanın havası içinde, muhasebesini yaptıktan sonra son soluklarını da yastığa yükleyiverdi ve meleği alaya yükseliverdi. Cenab-ı Hak öyle temiz akıbeti cümleye nasip eylesin. Muhterem mümin, herkes yaşadığı hayatta, bilemediği girizgahlarda nerede olduğunu merak ediyor. Sen nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Allah'la aranda olan mesafe bakımından nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Resul-i Ekrem'le aranda olan mesafe bakımından nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Cennetle alakan noktasında nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Hayatındaki seyyiatın ağır bir hamule halinde, sırtında bir yük halinde mevcudiyetini hiç hissettin mi? Etmediysen aşman gereken çok daha uzun mesafeler var. Etmediysen geçmen gereken çok zikzaklar var. Bu yol çok uzak, çok menzili var. Bunları aştıktan ve geçtikten sonra huzur inşirahi içinde Allah'a vasıl olacak, gerçek saadeti elde edeceksin. Nedir devleri dize getiren, nedir gözünü budaktan esirgemeyen insanların içinde endişe yerlerini estiren, öldükten sonra dirilecekleri, var olacakları o hayatta, hayatın hesabını hayatı bahşedene vermektir. Size hayatı bahşeden Hazreti Allah, bahşettiği hayatın her lahzasının hesabını sizden soracak, verdiği şeyleri teker teker alacaktır. İşte onun endişesini içinde taşıma, devi dize getiriyor, bülbül epkem haline getiriyor. Koskoca Afrika'nın fatihini bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlattırıyor. Ama bu ağlama ne tatlı ağlama. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama. Samimiyetle böyle ağlamayı Allah cümleye nasip etsin. Böyle en canhıraş manzaralar, Mevla'nın huzuruna çıkma endişesi kendilerine arz edilirken dahi içinde bir ürperti, göz önlerinde bir yaşlık hissetmeyen, belki yeryüzünün en talihsiz bedbaht varlıklarıdır. Cenab-ı Hak onları da irşad ve hidayet eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam.
كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون